Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Habibim, ya Muhammed, sana ganimetlerden soruyorlar. De ki, Enfal, ganimetler hakkında hüküm Allah'a ve peygambere aittir. Artık Allah'tan korkun ve aranızdaki hali, ihtilafı düzeltin. Eğer gerçek müminler iseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine onun ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Onlar ki namazı hakkıyla eda ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bir mağfiret ve daimi bir rızık vardır. Onların ganimetler hakkında ihtilafı şu hale benzer ki Rabbin seni evinden hak uğruna davan adına çıkarmıştı da sadece kervan için çıkıp bir cihat emriyle karşılaşınca doğrusu müminlerden bir kısmı buna gerçekten isteksizlerdi. Hak ortaya çıktıktan ve artık cihat gerekli olduktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi neticesindeki güzellikleri düşünmeden o hak hususunda seninle mücadele ediyorlardı. O vakit Allah size iki taifeden silahsız kervan ve silahlı düşmandan birinin şüphesiz sizin olacağını vaat ediyordu. Fakat siz gerçekten zayıf ve silahsız olanın sizin olmasını istiyordunuz. Halbuki Allah sözleriyle o hakkı gerçekleştirmek, İslam'ı üstün kılmak ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Ki günahkarlar hoş görmese de o hakkı gerçekleştirsin ve o batılı ortadan kaldırsın. Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da şüphesiz ben size ardı ardına gelen bir melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti. Allah buna ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla mutmain olsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah aziz, kudreti her zaman üstün gelendir. Hakim, her şey hikmetli olandır. O zaman sizi tarafından bir emniyet olmak üzere hafif bir uykuya bürüyordu da ve üzerinize gökten bir su indiriyordu ki bununla sizi temizlesin, sizden şeytanın pisliğini, vesvesini gidersin. Kalplerinizi pekiştirsin, kendine bağlasın ve bununla ayaklarınızı sabit kılsın. Yine o vakit Rabbim meleklere şöyle vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydi iman edenlere sebat verin. İnkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunları üstüne ve vurun onların bütün parmaklarına. Bu azap gerçekten onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri yüzündendir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse artık şüphesiz bilsin ki Allah azabı pek şiddetli olandır. İşte bu size Allah'ın azabıdır. Haydi bunu tadın. Muhakkak kafirler için bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Ordu halinde inkar edenlerle karşılaştığınız zaman çokluklarına bakarak hemen onlara arkanızı dönmeyin, kaçmayın. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilen veya başka bir birliğe katılan müstesna, kim öyle bir günde onlara arkasını dönerse, kaçarsa artık hiç şüphesiz Allah'tan bir gazaba uğramış olur ve onun varacağı yer cehennemdir. O ise ne kötü varılacak yerdir. İşte onlar Bedir'de aslında siz öldürmediniz,
Ve lakin onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Hem müminleri güzel bir imtihanla, nimetle, zafer ve ganimetle imtihan etmek için böyle yaptı. Şüphesiz ki Allah semî, her şey iştendir, alim, her şeyi bilendir. İşte bu imtihanlar böyledir. Muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey kafirler! Eğer fetih istiyorsanız işte gerçekten size istediğinizin aksine sizin mağlup olduğunuz fetih geldi. Eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçerseniz artık bu sizin için hayırlıdır. Fakat savaşa dönerseniz biz de ona yardıma döneriz. Çok da olsa topluluğunuz size asla fayda veremez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve siz Kur'an'ı işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Kendileri işitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphe yok ki yeryüzünde debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü o hakkı anlamayan sağırlar ve onu itiraf etmeyen dilsizlerdir. Halbuki Allah onlarda bir hayır bilseydi elbette onlara işittirirdi. Bu halleriyle onlara işittirse bile onlar haktan yüz çeviren kimseler olarak doğrusu yine geri dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber size hayat verecek şeylere sizi davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki şüphesiz Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz muhakkak onun huzuruna toplanacaksınız. Hem öyle bir fitneden sakının ki geldiği zaman içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz, umumi olur. Ve bilin ki şüphesiz Allah azabı pek şiddetli olandır. Hatırlayın ki bir zamanlar siz az idiniz, yeryüzünde Mekke'de güçsüz bırakılmış, horlanmış kimselerdiniz. İnsanların her an sizi yakalayıvermesinden korkuyordunuz. Fakat Allah sizi Medine'den barındırdı, sizi yardımıyla kuvvetlendirdi ve size temiz şeylerden rızık verdi ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Hem siz bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin. Ve bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer imtihandır. Büyük mükafat ise ancak Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan sakınırsanız size Furkan, hak ile batılı ayıracak bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve size mağfiret eder. Çünkü Allah pek büyük ihsan sahibidir. Ey Habibim! Bir zaman inkar edenler seni tutup bağlamak veya seni öldürmek veya seni yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı ama Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman da doğrusu işittik, eğer istesek elbette biz de bunun benzerini söyleriz. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Bir vakitte ey Allah, eğer bu Kur'an senin katından hak bir kitap ise haydi üzerimize gökten taş yağdır veya bize elemli bir azap getir demişlerdi. Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar istiğfar ederken de Allah onlara azap edici değildi. Hem onlar müminleri Mescid-i Haram'dan men ettikleri ve onun hizmetinin ehli olmadıkları halde neden Allah onlara azap etmesin? Onun hizmetinin ehli olanlar ancak takva sahipleridir. Fakat onların çoğu bilmezler. Onların Kabe yanındaki duaları ise ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Şüphesiz ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan men etmek için harcarlar. Onları daha da harcayacaklar. Sonra bu
kendilerine bir pişmanlık vesilesi olacak, sonra da mağlup olacaklardır. Nihayet inkar edenler cehenneme sevk edilerek orada toplanacaklardır. Ki Allah pis olanı temizden, kafiri müminden ayırsın ve kötüleri birbiri üstüne koyup hepsini yığsın da onu cehenneme alsın. İşte onlar gerçekten hüsrana uğrayanlardır. Ey Resulüm! İnkar edenlere de ki, eğer şirk ve düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Eğer savaşa dönerlerse o takdirde öncekilere tatbik edilen ilahi kanun geçmiştir. Onlar gibi helak olmalarını beklesinler. Artık fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. O halde küfürden vazgeçerlerse artık şüphesiz ki Allah onların yapmakta olduklarının hakkıyla görücüdür. Fakat imandan yüz çevirirlerse o halde bilin ki şüphesiz Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Eğer Allah'a ve hak ile batıldan ayrıldığı o gün, o iki ordunun belirde karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize iman etmişseniz bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin 1/5 artık şüphesiz Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye daha yakın olan savaşa elverişsiz kumluk ve susuz kenarındaydınız. Onlar ise daha uzak kenarında daha müsait bir mevkide idiler. Kervan da aleyhinize olarak sizden daha aşağıda idi. Eğer savaşmak üzere belli bir yer için sözleşmiş olsaydınız elbette o anlaştığınız yer hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah ezeli ilminde yapılmış, hükmedilmiş bir işi yerine getirmek için sizi onlarla karşı karşıya getirdi ki helak olan apaçık bir delil ile daha muvaffık mevzide hem kalabalık olmasına rağmen mağlup olarak helak olsun. Yaşayan da apaçık bir delille Allah'ın yardımı ile galip geldiklerini görerek yaşasın. Şüphesiz ki Allah ise elbette semi, duanızı işitendir, alim, ihtiyaçlarınızı bilendir. O zaman Allah sana uykunda gözüne onları az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi elbette korkardınız. Ve bu iş savaş hususunda gerçekten ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Muhakkak ki o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. O vakit karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah ezeli ilminde yapılmış, hükmedilmiş bir işi yerine getirsin. Nihayet bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Ey iman edenler! Bir düşman ordusu ile karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize korku düşer de size heybet veren rüzgarınız, kuvvetiniz gider. O halde sabredin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah yolunda men edenler gibi olmayın. Allah onların yapmakta olduklarını ilim ve kudretiyle hakkıyla kuşatıcıdır. O zaman Bedir günü şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur ve şüphesiz ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki ordu birbirini görünce arkasına döndü ve şüphesiz ben sizden uzağım. Doğrusu ben sizin görmediğiniz şeyleri, müminlere yardıma gelen melekleri görüyorum. Ben elbette Allah'tan, onun beni helak etmesinden korkarım. Çünkü Allah azabı şiddetli olandır demişti. O zaman
Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için bunları dinleri aldattı diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse artık muhakkak ki Allah aziz, kudreti daima üstün olandır, hakim, her şey hikmetli olandır. Habibim ya Muhammed, melekler o inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar ve tadın cehennemin yakıcı azabını diyorlardı. İşte bu azap ellerinizin takdim ettiği şeyler daha önce işlediği günahlar yüzündendir. Yoksa şüphesiz ki Allah kullarına zulümkar değildir. Bu müşriklerin adeti Firavun'un ehlinin ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Allah da onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Şüphesiz ki Allah kavi, pek kuvvetli olandır, azabı pek şiddetli olandır. Bu azap şundandır. Kendilerinde bulunanı iyi hallerini değiştirmedikçe muhakkak ki Allah bir kavme nimet olarak ihsan buyurduğu değiştirici olmaz. Ve şüphesiz Allah semi, her şey iştendir, alim, hallerini hakkıyla bilendir. Bunların adeti Firavun'un ehlinin ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar da Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları günahları sebebiyle helak etmiş ve Firavun ehlini denizde boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zalim kimseler idiler. Şüphesiz ki yeryüzünde debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü o kimselerdir ki inkar ettiler. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın sonra da her defasında antlaşmalarını bozan ve Allah'tan sakınmayan kimselerdir. O halde onları savaşta yakalarsan artık onlara vereceğin ceza ile arkalarında bulunanları öyle ürküt ki ibret alsınlar. Eğer seninle antlaşma yapan bir kavmin hainlik etmesinden gerçekten korkarsan artık eşit olarak onlarla yaptığın antlaşmayı bozduğunu kendilerine açıkça bildirerek antlaşmalarını kaldır at. Muhakkak ki Allah hainleri sevmez. İnkar edenler sakın öne geçtiklerini kaçıp kurtulduklarını sanmasınlar. Şüphe ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve cihat için bağlı beslenen atlardan sürekli bakımı yapılan savaş vasıtalarından hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin kendini bilmediğiniz Allah'ın onları bildiği diğer düşman kimseleri korkutursunuz. Hem Allah yolunda her ne şey sarf ederseniz karşılığı size tam olarak verilir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa o halde sen de o barışa yanaş ve Allah'a tevekkül et. Şüphesiz semi, hakkıyla işten, alim, her şeyi bilen ancak odur. Eğer sana hile yapmak isterlerse artık şüphesiz ki Allah sana yeter. O Allah ki sana yardımıyla ve müminlerle kuvvet verendir. Ve birbirine düşman olanların kalplerinin arasını iman ve ihlasla birleştirdi. Eğer yeryüzünde bulunanların hepsini sarf etseydin yine onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Fakat Allah onları birbirine kardeş yaparak aralarını muhabbetle kaynaştırdı. Çünkü o aziz, kudreti daima galip gelendir, hakim, her işi hikmetli olandır. Ey peygamber, sana ve müminlerden sana tabi olanlara Allah yeter. Ey peygamber, müminleri savaşa, cihada teşvik et. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa müşriklerden 200 kişi galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa inkar edenlerden 1000 kişi galip gelirler. Çünkü gerçekten onlar hakikati anlamayan bir kavimdir. Şimdi Allah muhakkak sizde bir zayıflık bulunduğunu bildiğinden sizden yükünüzü hafifletti. Artık eğer sizden sabreden 100 kişi olursa onlardan 200 kişi galip gelirler. Eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah ise sabredenlerle beraberdir.
Yeryüzünde küfrün belini kırıp ağır basmadıkça bir peygamberin esirlerinin olması, fidye alması muvaffak değildir. Siz şu dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz. Allah ise ahireti arzulamamızı istiyor. Çünkü Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her şey hikmetli olandır. Eğer Allah tarafından Ashab-ı Bedir'in bağışlanına dair önceden verilmiş bir yazı hüküm olmasaydı, esirlere bedel olarak aldığınız fidyelerden dolayı elbette size pek büyük azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse, kalplerinizde bir hayır ve iman varsa, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve size mağfiret eder. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. Eğer o esirler sana ihanet etmek isterlerse, ki daha önce de şüphesiz Allah'a hain etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah ise alim, her şeyi hakkıyla bilendir, hakim, her şey hikmetli olandır. Doğrusu iman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden muhacirler ve onların barındırıp yardım ederler. Ensar var ya, işte onlar birbirlerinin velileri, varisleridirler. İman edip de henüz hicret etmeyenler ise hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasçılığından size hiçbir şey yoktur. Fakat din hususunda sizden yardım isterlerse artık üzerinize onlara yardım etmek düşer. Ancak aranızda kendileriyle antlaşma bulunan bir kavme karşı yardım istemeleri müstesna. Allah ise yapmakta olduklarınızı hakkıyla görücüdür. İnkar edenler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu birbirinizle yardımlaşmayı yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. İman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihat eden muhacirler ve onları barındırıp yardım edenler, ensar var ya, işte gerçek müminler ancak onlardır. Kendileri için Rablerinden bir mağfiret ve daimi bir rızık vardır. Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihat edenlere gelince işte onlar da sizdendir. Akrabalar ise Allah'ın kitabında onun hükmüne göre birbirine miras hususunda daha layıktırlar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.